Fatih Erbakan'dan babasına büyük vefasızlık. 1990'lı yılların başıydı. Bürokrasinin mafya ile kol kola gezdiği, faili meçhul cinayetlerin rekor kırdığı, terörün dizginlenemediği ve mütedeyyin insanların birinci tehdit olarak görüldüğü o meş'um günlerde merhum Necmettin Erbakan Hoca, çoğunluğu Sakarya'da yaşayan ve Çerkez kökenlilerden oluşan özel bir koruma grubu kurdurdu. Bir zamanlar akıncılar olarak tanınan ve uzak doğu sporlarındaki ustalıkları ile dikkat çeken bu grup 12 kişiden oluşuyordu. Erbakan'ın çok güvendiği bu gençler korumasının yanı sıra hocanın özel işlerini de yapıyordu. Erbakan Hoca hükümeti kurma görevini aldıktan sonra Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak Başbakanlıktaki koruma görevlisi polisler dışında gönüllü korumalığını yapan Sakaryalılar grubunu da yanında tuttu. Kendilerini biz özel koruma değiliz, Erbakan Hoca'nın izniyle gönüllü çalışan özel hizmetkarlarıyız diye tarif eden bu grup, özellikle 28 Şubat cuntacılarını ve onların sözünden çıkmayan postal heveslilerini oldukça rahatsız etti. Dönemin kartel medyası bunlar Erbakan'ın hizmetçisi değil, korumaları gibi davranıyor, arabalarında tepe lambası ve siren bile var diyerek onları hedef tahtasına oturttu. Bazı kalemşörler Erbakan'ın başbakanlığa özel koruma olarak getirdiği Sakaryalılar grubu "İşte ordu, işte komutan" sloganlarıyla birlikte düşünülünce ortaya değişik bir tablo çıkmaya başlıyor şeklinde yazılar yazarak sanki bir paralel ordu kuruluyor algısı oluşturmaya çalıştı. Dönemin ana muhalefet lideri konumunda olan Bülent Ecevit ise Erbakan'ı güvenlik konusunda devletin güvenlik güçlerine güvenmemekle itham etti. Genelkurmay Başkanlığı da Erbakan'ın resmi olmayan korumalarını sakallı oldukları gerekçesiyle askeri tesislere sokmadı. Şu sıralar darbecilikten cezaevinde olan dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak da Refah Yol hükümetinin ilk aylarında Merkez Ordu Evi'nin helikopter pistini kullanan Erbakan Hoca ve Sakaryalılar grubu diye adlandırılan korumalarını engellemek için helikopter pistini etraftaki beton çiçeklikleriyle kapattırdı. Gölcük Askeri Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi de Erbakan'ın Gölcük'te Askeri Donanma Komutanlığı'na ait tersaneye girişi sırasında içeri alınmadıkları için askerlere tepki gösteren Sakaryalılar grubu üyeleri hakkında askere fiili hakaret ve mukavemet suçlamasıyla gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne bağlı polisler ise Refah Partisi Genel Merkezi'ne gelerek haklarında gıyabi tutuklama kararı verilen korumaları gözaltına almaya çalıştı. Şimdilerde siyasi partiler kanununa göre suç olmasına rağmen CHP'deki paradan kule rezaleti karşısında oldukça mutedil davranan yargı mensuplarının aksine dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş da Erbakan'ın sakallı korumaları hakkında siyasi partiler yasasının özel korumayı yasaklayan 94. maddesini gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Erbakan'ın özel korumalarının kimler olduğunun tespit edilmesini ve sakallı korumalarla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılmasını istedi. Soruşturma sonucunda sakallı korumaların gönüllü değil de parti tarafından görevlendirildiği belirlenmiş olsaydı, Refah Partisi hakkında kapatma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açılacaktı. Hatta soruşturma kapsamında Erbakan'ı izleyen dönemin briefingli gazetecilerinin de tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Evet, zaman zaman sayıları 15'e kadar çıkan ve Erbakan Hoca'nın yanından hiç ayrılmayan işte bu özel koruma grubunun şefliğini Abdurrahman Akyüz yapıyordu. Akyüz'ün hayatı o dönem didik didik edilmişti. Dönemin ANAP Manisa Milletvekili Tevfik Diker, Erbakan'ın yazılı yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Sakarya grubunda yer alan Abdurrahman Akyüz'ün beraat etmesine rağmen 12 Eylül sonrası bombalama eyleminden yargılanıp yargılanmadığını sorarak aklınca Akyüz'ün ismini lekelemeye çalıştı. Kartel medyası da 1995 seçimleri öncesinde partisinin Yozgat Sorgun'daki mitinginin ardından bir caminin avlusunda abdest almak için sandalyeye oturan Erbakan'ın ayağını yıkayıp kuruladığı gerekçesiyle
bir fotoğraf karesi üzerinden yıllarca Akyüz'ü ayak yıkayan koruma haberleriyle küçük düşürmeye uğraştı. Tam 30 yıl boyunca işte bu zor şartlar altında Erbakan'ın özel korumalığını yapan, tekvando ve karate benzeri bir spor olan Wushu'da ödülden ödüle koşan, kızlarına tıpkı Erbakan Hoca gibi Elif ve Zeynep isimlerini takan, oğlunda ise Necmettin Erbakan ismini yaşatan, Erbakan'ın vefatından sonra anlattığı hatıralarında 1998'in yazıydı sanırım. Altınoluk'taki yazlıkta dinleniyordu hocam. Eve baskın yapılacağını haber aldık. Biz sabah namazında evden çıktık. 1 saat sonra jandarma ekipleri evi bastı. Yakalayıp hapse atmayı ve sonrasında hapishanede katletmeyi planlamışlar. Hiç unutamıyorum diyerek hala o günün acı izlerini yüreğinin derinliklerinde hisseden ve adını ayakçı korumaya çıkaran o meşhur fotoğraf sorulduğunda evet o gün hocamın ayaklarını ben yıkadım. Bana hep sordular ayak mı yıkanır diye ama ben o gün onurla yaptım o işi. Bugün de o işi yaptığım için gurur duyuyorum. O boşluğu doldurulmayacak büyük bir maneviyattı diyerek o fotoğraftan duyduğu gururu ve Erbakan Hoca'ya olan sadakatini dile getiren Abdurrahman Akyüz. Sırf yerel seçimleri yorumladığı sırada Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Kurum bizde Erbakan Hoca'nın talebeleri izliyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. Biz Fatih Erbakan'dan benim de gönlümden bu geçiyor demesini beklerken Doğan Aydal İstanbul'u malum zihniyette evliliğe hazırladığını açıklayan, Ekrem İmamoğlu değil Erbakan Hoca'nın talebesi diyen Murat Kurum'u beka sorunu gördüğünde disiplin sürecini başlatmayanlar, şimdi Erbakan Hoca'nın ömrü boyunca yanından ayırmadığı, can güvenliği tehdit altında olduğu yıllarda dahi hep yanında bulunan, hocamızın da ailesinin de en güvendiği isimlerden birisi olan Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk ediyorlar. Soru şu, yeniden Refah Partisi'nde birileri Fatih Erbakan'ın yapabileceği açıklamanın önünü kesmek için mi bu disiplin sürecini alelacele açıkladılar? Bakıyorum internet sitelerine, Abdurrahman Akyüz'ün hocam yaşasaydı Murat Kurum'u desteklerdi açıklamasını tek satır haberleştirmeyen özellikle son medya organları bu açıklama sebebiyle başlatıldığı ileri sürülen disiplin soruşturmasını anında haberleştirmişler. Öyleyse yormamız gerekmez mi? Yeniden Refah Partisi'nde sol medya ile ilişki kurabilecek kadar derin bir yapılanma mı var? Ve sorularımızı sürdürelim. İBB'nin açtığı kreşlerde malum zihniyet eğilimleri meşru gören isimler eğitmen olarak görevlendiriliyor. Yeniden Refah Partisi böyle bir icraatı beka sorunu olarak görmüyor mu? Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin topladığı rüşvet paraları ile partiye il binaları alınıyor. Belediye iştirakının çantalarında balya balya avrolar taşınıyor. Bu görüntüleri, bu uygulamaları Yeniden Refah Partisi beka sorunu olarak görmüyor mu? Açık konuşalım, açık söyleyelim. Yeniden Refah Partisi 2023 seçimlerinde kendi 5 milletvekili kazandı, AK Parti'ye de kazandırdı. Ağzı dualı insanlar Fatih Erbakan için Allah razı olsun babasına yakışanı yaptığı övgüsünde bulundular. 31 Mart akşamı aynı ağzı dualı insanlar Fatih Erbakan için ne diyecekler? Yeniden Refah Partisi içindeki Kirvem İnönü idi. Gurur duyuyorum diyenlere değil Fatih Erbakan'a soruyorum. Ağzı dualı, alnı secdeli insanların 31 Mart akşamı sizin için söyleyeceklerini merak ediyor musun?